Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi hazırladım. Benim çok sevdiğim ve sıkça yaptığım bulgur pilavlarından bir tanesidir. Tane tane nefis bir bulgur pilavı tarifi hazırladım. Öncelikle yeşil mercimeğimi haşlıyorum. Sıcak suyun içerisine 1 su bardağı yeşil mercimek ekledim. Yeşil mercimeği biraz pişiriyorum. Kesinlikle hamur şeklinde pişirmeyin arkadaşlar. Çünkü bulgur pilavıyla birlikte pişeceği için çok aşırı pişirmeyin. Şöyle kaynadıktan sonra 10-15 dakika bekletmeniz yeterlidir. Lütfen kontrollü pişirin. Pilavımız için bir tane soğan kullanıyorum. Büyükçe bir tane soğan kullanıyorum. Küp küp soğanları doğruyorum arkadaşlar. Soğan bulgur pilavını çok lezzet katıyor arkadaşlar. Mutlaka hiç soğanla denemediyseniz denemenizi öneriyorum. Hem mercimeğin vermiş olduğu lezzet hem soğanın kattığı lezzet gerçekten hepsi birleştiğinde muhteşem bir tat çıkıyor ortaya. Soğanlarımı hazır ettim ve artık kavurmaya geçiyorum. Tavamı ocağa aldım ve içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ben bulgur pilavını çelik tencerede yaparım her zaman. Daha lezzetli olduğunu düşünürüm. O şekilde çelik tencerede yapıyorum. Soğanı içerisine ilave ettim ve soğanı iyice kavuruyoruz. Mutlaka soğanlar iyice kavrulmalı. Mutlaka iyice kavrulmalı. Çünkü daha da lezzetli oluyor o şekilde. Dikkatli bir şekilde karıştırarak soğanları öldürelim ve biraz kızartalım. Daha sonra içerisini lezzetlendirmek için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Bulgur pilavı tereyağlı çok güzel olur arkadaşlar. Bulgur pilavı ve normal pirinç pilavı her zaman tereyağıyla lezzetlendirilir. Tereyağı ile birlikte iyice kavuruyorum. Tereyağını sonradan ekledim arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde ekleseydim soğanlar kavruluncaya kadar tereyağlarım yanacaktı ve siyah siyah görünüm olacaktı. Mutlaka bu püf noktalarını dikkat edelim. 1,5 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık salça ekledim. Salçamın rengine bakar mısınız? Gerçekten doğal ev yapımı. Kendimiz yaptık. Doğal ev yapımı gibisi yok gerçekten. Salçalarımız çok lezzetli olur. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra 1 su bardağı ıslatmış olduğum, yıkayıp süzdürmüş olduğum bulguru içerisine ekliyorum ve bulguru da iyice kavuruyorum. Bulguru öncesinde biraz kavurursanız inanın lezzetindeki farkı sizler de anlayacaksınız. Sayfamda birkaç tane bulgur pilavı tarifim var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli oldu. Mutlaka o tariflerimi de bir göz atın. Yukarıya ara ara kartlar bırakacağım. Kartları tıklayarak diğer bulgur pilavı tariflerime de ulaşabilirsiniz. Domatesli bulgur pilavı, tavuklu bulgur pilavı gerçekten hepsini bulabilirsiniz sayfamda. Üzerine geçinceye kadar sıcak su ekledim. Mutlaka üzerini geçmesi gerekiyor. Bu şekilde göz kararı verdim suyunu. Ve daha sonra 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra biraz kaynamaya başlayınca suyu mercimeğini veriyorum. 1 su bardağı mercimeğimi haşladım. Şöyle göz kararı biraz ekledim. Bu kadar yeterlidir. 1 çay bardağı kadar arttı. Çünkü bu mercimek piştiğinde biliyorsunuz kabarıyor ve daha çoğalıyor. Onun için ben 1 su bardağı kadar mercimek ekledim içerisine. 1 çay bardağı da arttı şöyle. Mutlaka sizler de farkına varmışsınızdır. Çekimim farklı yönde çünkü. Önden çekmiyorum çünkü büyük tripodum bozuldu. Yanda küçük bir tripodla idare ediyorum şimdilik. Onun için
biraz şekli değişik ve karıştırmam çok zorlanıyorum. Tersime geldi bu şekilde. İnşallah alıncaya kadar idare edeceğim küçük tripodumla. Pilavım pişti. Şöyle göstereyim. Çok az suyu kaldı. Şöyle 3-4 dakika kadar suyunu çektiriyorum. Üzerinde olmazsa olmazı mis gibi karabiber ekledim. Şöyle tekrar bakıyorum. Artık pilavım suyunu çekti ve hazır. 10 dakika kadar demlendirdim ve artık servise alıyorum. Değerli takipçilerim, sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Servise alarak da sizlere dokusunu göstereyim. Pilavım inanın çok güzel oldu. Mutlaka bir de mercimekle deneyin bulgur pilavını. Lezzetine doyamayacaksınız. Tapak tapak yiyeceksiniz. Şöyle sorular gelebilir. Kırmızı mercimekle de yapabilir miyiz aynı şekilde diye. Yapabilirsiniz. Eğer yeşil mercimek yoksa kırmızı mercimekle de aynen yapabilirsiniz. Şöyle tersini çevirdim. İnanılmaz güzel oldu. Mis gibi koktu. Yanında bir cacık. Yemelere doyamayın. Pilavımız inanılmaz derecede lezzetli oldu. Çok güzel oldu kıvamı. Şöyle iç dokusunu da sizlere göstereyim. Ne kupkuru oldu ne de sulu oldu. Tam kıvamında nefis mi nefis mercimekli bulgur pilavı tarifi verdim bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkılmadan da izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizlere vermeye çalışıyorum. Hiç abartmıyorum lezzetine. Kesinlikle abartmıyorum. Tapak tapak yiyebileceğiniz harika bir tarif. Beğenmediğim ve garanti olmayan hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmam. Bundan emin olabilirsiniz. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.